Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşımız Çelik Ustura Seyahatnamesi'nin ikinci videosu. Bugün ikinci bir video çekmek istedim. Bu benim Çelik Ustura'yla ikinci tıraşım değil ama arada bir tıraş daha oldum ben. Çünkü aslında onun da videosunu çekiyordum ama yani eve yeni taşınmıştık. Banyoya işte adapte olmaya çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da arkadan sesler gelince video iptal oldu. Aslında güzel de bir tıraş olmuştu. Ama nasip olmadı diyelim. Bugün yine çelik usturamızla güzel bir deneme yapacağız. Bilmiyorum, geçen videoda muhtemelen usturayı çok anlatamadım. Şöyle görecek olursanız Böker'in Elder Edelweiss diye geçen bir serisi karbon çeliğinden bir ustura. Ben bu usturayı aldıktan sonra bayağı bir şeyler okudum. Ama tabii ufak ufak giriyoruz. Daha bileme olaylarına giremedik. Sefa'dan ben bir tane de deri strop aldım. Bu kapıya takıyorsunuz. Böyle o şekilde masatlıyorsunuz usturayı üstünde. Ona bayağıdır alışmaya çalışıyorum. İşte elim yavaş yavaş oturuyor gibi hissediyorum. Ama tabii bu daha üçüncü tıraşımız olacak. Yani performanstan anlayacağız biraz da stroplamayı iyi yapıp yapamadığımızı. Evet, bugünkü tıraşımızda şöyle bir şey yapmak istedim. Ben okuduğumuz bilgiler neydi? Şimdi ince ve kaygan bir köpük çelik ustura tıraşında etkili olacağı söyleniyordu. Biz de yani benim de elimdeki ürünlerden bunu sağlayan bir ürün var mı diye düşündüm. Aslında birkaç tane var. Ama şöyle Lea Stick Sabunu denemek istedim. Aslında Lea'nın kremi de, tüp kremi de aynı performansı veriyor hemen hemen. Koku da aynı. Ama stick sabunla yapacağım çünkü Baran kardeşim var benim. Geleneksel Tıraş Keyfi Forumu'ndan da bildiğim, işte Facebook grubundan da. O dedi ki abi yüzde bir köpürtme yapar mısın bir sonraki videonda dedi. Ben de dedim ki stick sabunla şöyle bir suyun içinde tutuyorum bir süredir. Bir yüzde köpürtme yaparız tabii ki. Neden olmasın? Onu kıracak halimiz yok tabii ki de. İşte sabunu gösterdik. Sabunu köpürteceğimiz fırça. Şöyle biraz ürünlerin renk uyumu olmasına bugün özen gösterdim. İşte Lea sabunun yanına da Yaki'nin High Mountain serisinden High Mountain saplı işte silver tip porsuk fırçası. Bu bizde uzun süredir var, 24 milim bir fırça. Bugün yüzde bununla köpürtme yapacağız arkadaşlar. Tıraş sonrasında Coşkun abinin getirdiği Victor Original Aftershave yazıyor. Bunu deneyeceğiz. Bu bir losyon gibi. Ben daha önceden bir tur kullandım. Güzel bir ürüne benziyor. Kokusu da güzel. Yine renk uyumunda bize eşlikte edecek. Evet, yavaş yavaş yüzümü yıkayayım. Başlayalım. Şöyle sabunu çıkarttık. Sabunun içindeki bir buğulu suyu da kullanalım, bakalım etkili olacak mı? Bir denemiş oluruz. Yüzde herhangi bir kalıntı bırakmıyor. Buğulu su Arko'daki gibi yapmıyor diyebiliriz. Evet, yavaş yavaş şöyle yüze uygulayalım. Stick sabunları böyle yüze uygulayıp ondan sonra fırçayla çalışıyoruz. Amaç sadece yüzde köpürtme yapmak değil, aynı zamanda fırçayla yüklemek. Çünkü bir sonraki perdede köpüğe ihtiyacımız olacak. Ama bu tarz bir köpürtmeyi tabii ben çok uzun süredir yapmadığım için eğer ikinci perdeye köpük kalmazsa biraz daha yüze yükleme yaparız ya da fırçaya bakarız duruma göre. Olabildiğince
bir şekilde gidiyoruz. Genelde ben biliyorsunuz tasta köpürtmeyi seviyorum. Orada köpüğü hazırlayıp sonra yüze almayı. Ama tabii ki köpürtmenin farklı çeşitleri var. Yüzde var, tasta var. İşte direkt kaseden alıp yüze köpürtüyoruz. Kremi yüze sürüp devam edebiliyoruz. Elde köpürtme yapabiliyoruz. Elde köpürtme, tasta köpürtme gibi. Ama işte sabunun kıvamını almasında vücut sıcaklığının da biraz önemi olduğu için şöyle sabunu koyalım. Elde köpürtmenin de kendince avantajları mevcut. Evet, başladık. Su yetmediği yerde fırçaya su takviyesiyle devam edeceğim. Evet, silver tip Yaki. Bu benim çok eskiden aldığım bir fırça. Geleneksel tıraşa ilk başladığım dönemlerde şimdiki aklım olsaydı silver tip değil de 2 bantlara giderdim diye düşünüyorum. Şu an Yaki'nin hani elimde bir tane silver tipi var. 2 tane de iki bant fırçası var. Ben 2 bantlardan daha çok beğeniyorum diyebilirim. Evet, biraz su alıyoruz şöyle. Fırçanın ortasına, çenede böyle ortaya açıyorum ben. Şu ortadan yavaş yavaş su veriyorum. Evet, yüze çok sabun sürdüğümüz için daha su isteyecek gibi duruyor açıkçası. Ben genelde omurgasız fırçaları seviyorum. Bu da elimdeki 2 silver tip fırçadan bir tanesi. Genel itibariyle fırçayı seviyorum ama şu da bir gerçek. Yani bu fırça özelinde de söyleyebilirim. Benim aldığım dönemde de çoğu yorumda, incelemede belirtildiği üzere, yani o zamanlar öyle söyleniyordu. Şimdileri bilemem artık. Ama Yakin Silver tip fırçalarında hafif bir batıcılık mevcut. Dediğim gibi yeni serilerden kullanmadım. Bu konuyla ilgili güncel bilgiyi başka yerlerden bakmanızı tavsiye ederim. Benim elimdeki fırça yaklaşık 5 senelik. Fırça formunu gayet iyi koruyor. Sadece şu beyaz ve alt kısmında hafif bir sararma var. Tonları biraz daha sıcaklaştı. Onun haricinde fırça güzel. Evet, usturamızı şöyle hafif bir ıslatıyoruz. Ondan sonra tıraşa başlıyoruz sağ taraftan.
Hop, kulağı kaçırıyorduk az kalsın. Kaçırdık mı? Kaçırdığımız anda evet, hafif bir kaçırmışız. Tabii jiletli usturaya alışkın olduğumuz için ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bugün kayışlamayı güzel yapmışız. Kayışlamanın etkisini ben hissediyorum. Bugün itibariyle gayet iyi. Şu hafif kanıyor. Gördüğünüz üzere çok ufak bir kesik ama kan çıkıyor. Evet, ikinci oldum. Kayıt edemedim. Tıraşıma göre şöyle gayet kayışlamanın etkisini hissediyorum diyebilirim. Onda da kayışlama yapmıştım. Ama tabii bu kadar net bir hissiyat alamamıştım. Elim tabii oturdukça şu hafif şurada kanalı devam ediyor. Daha da güzel işler yapacağız. Bir tane de ben ağız tazeleme taşı aldım. 10.000 grit. Ne diyor onun? Cem Bey'den aldım. Şeyi taşı. Bakalım ileride onu da deneyeceğiz. Ağız tazelemeyi. Tabii o işe girmeden de biraz daha video izlemek, bir şeyler daha okumak gerekebilir. Ama dediğim gibi ona biraz daha yolumuz var. Elimde şu an bir tane ustura var. Bileme işine hızlı girmedim açıkçası. Evet, yani şöyle söyleyeyim, konfor gayet güzel. Bilmiyorum ama yani bir sabunla da gayet uyum sağlamışa benziyor. Ama diğer net durumda yani şunu şuraya alacağım. Ama alabiliyor muyuz? Alamıyoruz arkadaşlar geri. Kayışlama işini başarmışız gibi. Bu da bizi mutlu eden, sevindirici bir husus diyebiliriz. Yani yavaş yavaş öğreniyoruz ve şu an yakınlık gayet iyi açıkçası. Evet, şu kulağı görüyorsunuz, hafif kesik. Ama bence kanala durdu yani. İşte o kesici ağzın genişliğini hesaplayamaya biliyoruz, bazen böyle hatalar olabiliyor. Ustura Böker'in 8/5 usturası dedik. 8/5 ne demek? Şöyle, usturanın şu ağız genişliğinden bahsediyor. Şöyle bakacak olursak, şimdi
Bu usturayı 1 inçi 8'e bölmüşler. Yani 5/8. Yani bir incin 5/8'i genişliğinde şu namlu kısmının genişliği. İşte 6/8'ler var. 7/8'ler var. 8/8'ler var. İşte ben bayağı bu ustura videosu izledikten sonra başlangıç için 5/8'in uygun olacağını düşünmüştüm. Dediğim gibi zaten anlattım usturayı alış hikayesinde. Sefa'da da usturayı görünce aldım arkadaşlar. Kendisine de buradan bir kere daha teşekkür edeyim, bana usturayı çok güzel bir şekilde bilenmiş halde gönderdi. Ve kayışı da bana, ben kayışı da onun sayesinde edindim. Kayışa da bana bakım yaptı sağ olsun. Evet. Dudak kenarlarında genelde unutmalar yapabiliyoruz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ben usturanın, yani çelik usturanın geri bildirim sesimi çok beğendim arkadaşlar. Yani bende bir rahatlatma hissiyatı yaratıyor. Zaten ben jiletli usturalarla da tıraş olmayı seviyordum. Çelik usturalarda gayet hoşuma gitti. Şimdi 3. tıraşım itibariyle ben çelik usturayla jiletli ustura arasında ne gibi farklar gördüm? Ağızdaki keskin ağız genişliği fazla, gördüğünüz üzere böyle hatalar yapabiliyoruz. Ama şunu da net bir şekilde gördüm ya, ben ilk 3 tıraşımda jiletli usturayla böyle bir konfor alamamıştım. Yani böyle konfor aldığım tıraşlar da var ama yani öyle her seferinde çelik usturayla aldığım konforu alamıyorum. İşte Feather, Artist Club usturalarla benzer konforda tıraşlar oluyorum artık. İşte Ali Bıyıklı'yla da aynı şekilde. Ama dediğim gibi ya, konforu alma, yani konforlu bir tıraş olma ihtimaliniz çelik usturayla çok daha fazla. Yani bu her tıraşta olabilirsiniz eliniz alıştıktan sonra. Ama işte mesela çelik usturayla her zaman aynı konforu, çelik usturayla diyorum, jiletli usturayla her zaman aynı konforu bulamayabiliyorsunuz. Yani bunun sebebi de şu farklı jiletler kullanıyorsunuz. Yani böyle bir şey var. Çelik ustura iyi bir bileme işlemi gördükten sonra yüze uyum sağlıyor. Tabi her ciltte bende gösterdiği etkiyi gösteriyor mudur bilmiyorum. Ama yani
Üçüncü tıraşımda Sefa'nın güzel bilemiş olduğu çelik usturanın bana verdiği hissiyat benim gayet hoşuma gitti diyebilirim. İkinci perdeye gideceğim için şu çene altında yaptığım unutmaları çok da önemsemiyorum açıkçası. Şunu kenara bırakalım. Şöyle bir yüzümü yıkayayım, devam edelim. Evet, şu an itibariyle gayet yakın, güzel bir tıraş olduk diyebiliriz. Favoriler gayet iyi durumda, eşit. Evet, birkaç noktada unutma var. Evet, fırçayı güzel yüklemişiz. Ben Lea sabunu seviyorum, kayganlığı gayet güzel yani. Bir Lea stick sabun şu an 250 lira galiba piyasada. Ferah bir kokusu var. Bize Arko'nun verdiği hissiyatı veriyor. Ama farklı bir aromayla. Performans olarak ise Arko'dan bayağı iyi diyebilirim. Arko'dan pahalı olmasının hakkını bence veriyor. Kremini de bir kere kullandım. Kreminin de ben performansını gayet sevdim ama ilerleyen tıraşlarımızda birkaç kere daha kullanır. Konuyla ilgili net görüşlerimizi oluştururuz. Evet, yüzde yüklediğimiz fırçada ikinci perdeye rahat yeter. Belki üçüncü perdeyi bile çıkartır köpük. Mevcut. Bugün yüklemeyi baran için yaptık. Yüzde köpürtme istemişti. Evet, kanama durmuş. Ustura tıraşlarında, bu jiletli usturada da böyle ufak tefek kesikler yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Bu bizim modumuzu düşürmemeli. Panik yapmamalıyız. Yapılacak işlemler belli. İşte bazı kanamalar çabuk duruyor böyle hafif. Bazıları için işte şap taşı, küçük kibritler var. Üzerinde şap olan alüminyum blok. Onlarla işlem yapıyoruz. Çok derin bir şey yaptıysanız da yine panik yapmadan hastaneye gitmek gerek arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Üzerindeki yüzdeki sakal azalınca ikinci perdede birinci perdeye göre çok daha konforlu oluyor bence. Çelik ustura, yani bir ayarlı alet kullanıyoruz. Hissiyatı veriyor bir nevi. Şöyle. Yakın zamanda da bir jiletli ustura videosu çekmek istiyorum ben.
Bu aralar çok fazla ayarlı alet kullandık. Yeni ürünler deniyoruz. Eski ürünlerimizi özledik yani. Evet, burası bayağı dolmuş. Şöyle katlayabilirsek. Tekrar kullanacağız. Evet, zaten yüzde pek bir köpük kalmadı. Benim anladığım çelik ustura, jiletli usturaya göre daha yavaş hareket etmemiz gereken, daha yavaş ve uzun çekişler göstermemiz gereken bir tıraş ekipmanı. Onun kimliğine saygı göstermemiz gerekiyor. Şimdi evet. İkinci perde de gayet yakından oluyor çelik ustura. Favorilerim ufak tefek müdahaleler. Gerekiyor. Evet, çene altında şu bölgede biraz unutma bırakmıştık bir önceki perdede. Oraya da gayet güzel bir gerdirmeyle alıyoruz. Çelik usturaya başladıktan sonra tıraş keyfi forumundan, YouTube'dan birkaç tane abim bana yazdılar. Sinan Yaman var. Tıraş keyfi forumunda, yanlış hatırlamıyorsam Niki Kalantor X'ti. Yanlış hatırlamıyorsam bana her türlü danışabileceğimi ve çelik ustura ile ilgili imkanları dahilinde her türlü bana yardımcı olacağını söyledi. Buradan kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Tarkan Ergin abi var, Tıraş Keyfi Forumu'nun kurucularından. O da bana yazdı. Dedi ki istersen denemen için birkaç tane daha çelik ustura gönderebilirim sana. Ben de kendisine birkaç tıraş olup işte kendimce çelik ustura ile ilgili bir tecrübe edindikten sonra böyle bir durumun olabileceğini, çünkü işin ilk etapta ben bu elimdeki usturaya alışmadan başka ustalara dönersem size hiçbir şey anlatabileceğimi sanmıyorum. Biraz çelik usturanın tadına vardıktan sonra olabilir. Buradan kendisine, Tarkan Bey'e de çok teşekkür ediyorum açıkçası. Evet, şöyle yüzüm gayet iyi durumda ve gayet yakın bir tıraş olduk.
Güzel. Keyifli. Şu bakalım unutma var mı? Yok arkadaşlar, gayet iyi. Tıraşımız sona eriyor. Şöyle bir yüzünü yıkayayım. Yüzümde zaten herhangi bir kanama yoktu. Kulakta durdu. Bence gayet iyi durumdayız. Tıraş sonunda şöyle Victor Original Aftershave. Bu arkadaşı da bir deneyelim. Coşkun abi getirdi bana, Coşkun Ürüyen. Onu da, kokusu benim hoşuma gitti açıkçası. Evet. Gayet güzel, fresh bir kokusu var. Daha önce de denemiştim ben kendisini. Güzel bir ürün. Bence güzel, keyifli bir tıraş oldu diyebilirim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Çok fazla anlatamadım bu videoda. Ama kayışlamanın farkını hissettik bugün ustura tıraşımızda. İşte böyle ben bir gerdirdim. Kayışın bir tarafında kumaş var temizlemesi için. Ömer Can Polat Tıraş Keyfi Forum'da Ömer abi yakın zamanda kayışlarla ilgili bir yazı yazmıştı. O bana çok yardımcı oldu. Onun işte kumaş kısmında bir 10 tekrar yapıyoruz. Orada biraz usturayı temizliyoruz. Onun üstüne de deri kısma geçiyoruz. Orada da bir 30-35 tekrar yaptım ben. Usturanın da ağzında bir fark hissettim. Daha parlak hissettim. Tabii ki bu hissiyatlar zamanla daha da kesinleşecek. Aradaki farkları daha da net göreceğiz diyebilirim. Bence güzel, keyifli bir tıraş oldu. Bugün işte deri masatında farkını anlamış olduk. Bugünkü tıraşımız da böyleydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.